Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hediye paketleri ya da yılbaşı süslemelerinde kullanabilmeniz için renkli koton iplerle fiyonk yapılışını anlatacağım. Tığ numarası olarak 2,5 milimetre kullanacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden fiyonkun yapılışına başlayalım. Fiyonkun yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 30 zincir yaparak başlayalım. 30 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar 27 tane sık iğne yapalım. ...27 tane sık iğneyi yaptık. Son zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapalım. Deseni çevirelim ve altta yapmış olduğumuz sık iğne ilmeklerinin tepesine tekrar sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincirin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Ve burada beyaz renge geçiş yapalım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Burada renk değişimi yaptığımız için ipi çekebiliriz. Bir zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine yarım trabzan. Şimdi yan yana 8 tane ikili trabzan yapalım. Sekiz ikili trabzanı yaptıktan sonra bir tane yarım trabzan, sonraki ilmeğin tepesine sık iğne. Şimdi yan yana 3 tane kayma dikişi yapalım. İlk yapmış olduğumuz trabzan sıralamasını tekrar edelim. Bir tane sık iğne, bir tane yarım trabzan, yan yana 8 tane ikili trabzan, yarım trabzan. Dönüşte yapmış olduğumuz 3 tane sık iğneden birincisinin tepesine 2 sık iğne, ikincisinin tepesine 1 sık iğne, üçüncüsünün tepesine 2 tane sık iğne. Şimdi sırayla işlemleri tekrar edelim. Yarım trabzan, yan yana 8 tane ikili trabzan, yarım trabzan, sık iğne ve 3 tane kayma dikiş yapalım. Aynı işlemi
Sonraki ilmekten itibaren tekrar edelim. Sık iğne, yarım trabzan, 8 tane ikili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne yapalım. Sık iğneyi yaptıktan sonra sıranın başında 2 tane sık iğne yapmıştık ve buradaki dönüşte de 2 1 2 yaptığımız için şimdi sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne, son ilmeğin tepesine 1 sık iğne yapalım. Ve bir miktar ip bıraktıktan sonra ipi keselim. İlk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Sarı iple de işimiz kalmadığı için kesebiliriz. Evet, böyle bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdi desenin 3 yüzünü birbirine katlayalım ve bu iki ucu karşılıklı ilmekleri kullanarak dikelim. Evet, dikme işlemini bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi öndeki kayma dikişi ile arkada dikmiş olduğumuz alanı üst üste getirelim ve burayı 5 defa ya da 7 defa bu ip ile saralım. Ve arka tarafta düğüm yaparak ipleri temizleyelim. Evet, mini fiyongun yapılışını bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.